Dünyamız gün geçtikçe kirlenmeye devam ediyor ve biz bu gidişata dur demezsek geleceğimiz için çok üzücü sonuçlar doğuracak. Peki biz neler yapabiliriz? Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir şey yapabiliriz mesela. Atıklarımızı düzenli bir şekilde depolayarak ilgili yerlere verebiliriz. Bunun için de düzenli ve disiplinli olmak şart tabii. Biz de dedik ki bu atık toplamayı bir oyun haline getirelim ve bunu bir zorunluluk olarak değil, eğlenceyle sürdürelim. Hem de küçük yaşlarda bu alışkanlığı kazanalım. O zaman oyunumuza geçebiliriz. Karşınızda Temiz Orla Geri Dönüşüm. Çevremizi korumayı aşılayan ve atıklar hakkında bilgi veren oyunumuzla hem çok eğlenecek hem de bilinçleneceğiz. Hadi o zaman kutumuzda neler varmış bir bakalım. Bir adet oyun tablası, 48 adet soru kartı, 4 adet oyuncu tablası, bir adet oyun çarkı, bir adet oynama kılavuzu, 36 adet atık pulu ve 4 adet de oyuncu piyonu bulunuyor. Şimdi nasıl oynanacağına baktığımızda çok eğlenceli olduğunu göreceksiniz. Oyunumuz 2, 3 veya 4 kişi olarak oynanabilir. Öncelikle oyun tablomuzu ortaya açıyoruz. Tablamızda gördüğünüz gibi 6 tane farklı yaşam alanı ve giriş noktaları var. Bu mekanlara atık pullarımızı eşit şekilde koyarız. Her mekanda aynı adette ve cinste pul olması gerekiyor. Yani her türden birer adet olmalı. Bu atık pulların her biri farklı renktedir ve bir atığı temsil eder. Bunları kendi oyuncu tablamızdan da görebiliriz. Son olarak soru kartı bölümüne kartlarımızı ters bir şekilde koyuyoruz. Oyun tablasında mekan girişlerinden ayrı olarak her oyuncunun farklı bir giriş noktası bulunuyor. Yani herkes oyuna kendi önünden başlayacak. Oyuna kimin başlayacağını seçmek için de bu tatlı kamyon şeklinde olan oyuncu tablolarını ters çevirerek karıştırırız. Karıştırdıktan sonra herkes birer tane kart çeker ve üstündeki numaralara göre oynama sırasını belirleriz. Daha sonra piyonumuzu önümüze koyarız ve başlamak için çarkı çeviririz. Çarkta gelen sayı kadar ister sağa ister sola doğru tablo üzerinde ilerleriz. Buradaki amacımız mekan girişine geldiğimizde buradan atık pulu toplamaktır. Bu yüzden de sabit bir yönde ilerleme kuralı yoktur. Eğer bir mekana giriş yaptıysak oradan sadece 2 adet pul alabiliriz. Tabii bu pulların da hepsi farklı değerlere sahiptir. En büyük değere sahip olanını almak avantaj sağlayacaktır. Ancak öyle kolay değil atık taşımak. Elimizdeki piyonlarla sadece 4 adet pul taşıyabiliriz. Yani 4 tane pul aldıktan sonra oyuna başladığımız noktaya geri dönüp önümüzdeki oyuncu tablası olan atık merkezinin içine pullarımızı yerleştiririz. Daha sonra oyuna devam ederiz. İster sağa ister sola doğru bu şekilde ilerlerken bir rakibimizin piyonuyla aynı kareye denk gelirsek sonradan geldiğimiz için o karedeki oyuncunun piyonundaki pullarına el koyma hakkına sahip oluruz ve o oyuncuyu da başlangıç noktasına göndeririz. Eğer mekan girişinde böyle bir durum yaşandıysa içeriden 2 adet pulumuzu da alırız. Bu yüzden dikkatli hareket etmelisiniz. Pullarınızı yanınızda taşımak yerine hemen atık merkezine boşaltabilirsiniz. Şimdi gelelim soru kartlarına. Eğer çark soru işareti kısmına gelirse yerden bir soru kartı çekilir. Bu kartı rakip oyuncu çeker ve üzerindeki soruyu sorar. Soruyu bilirseniz 1 ila 5 kare kadar ilerleme hakkı kazanırsınız. Bunu da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani ister bir oyuncunun bulunduğu kareye gidip onun pullarına el koyabilir, isterseniz de bir mekana girebilirsiniz. Ama soruyu bilemezseniz hiç hareket edemezsiniz. Ayrıca bu soru kartlarının bazılarında süper güç özellikleri bulunmaktadır. Yani soruyu doğru cevaplarsanız ekstra olarak süper güç de kazanırsınız ve bu süper gücün sağladığı avantaj hemen uygulanır. Süper güç kazanmak büyük avantaj sağlayacaktır. Bu avantajlar: rakibinin piyonundaki pullara el koyma, rakibinin piyonunu istediğin başlangıç noktasına gönderme, piyonunu
Tüm saldırılara karşı koruma, istediğin yöne 1 ila 10 birim kadar ilerleyebilme avantajlarıdır. Sadece saldırılara karşı koruma hariç diğerleri hemen uygulanır. Koruma süper gücünü size saldıran bir rakip olunca kullanabilirsiniz. Yani sorulara iyi hazırlanın. Sorularımız da biraz zordur yani, bilginize. Oyunumuz bu şekilde sıra sıra devam eder. Mekanlardaki pulların hepsi bitince de oyun sona erer. Daha sonra herkes topladığı pulların değerini hesaplar ve en çok puan kazanan dünyanın en temiz kahramanı olur. O zaman hiç beklemeden temizliğe başlayalım.